Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni yılda sevdiklerinize hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi mini hediye çantası yapılışını anlatacağım. Çantaların yapılışında koton ipler kullanacağız ve 2 tane tığ numarası ile deseni öreceğiz. 2,5 milimetre ve 2,20 milimetre. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden çantanın yapılışına başlayalım. Çantanın yapılışına ilk düğümü attıktan sonra 20 zincir yaparak başlayalım. 20 zinciri yaptıktan sonra 3. zincirden başlayarak yan yana toplam 17 tane ikili trabzan yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son zincirin içerisine dönüşü sağlayacağımız için 3 tane ikili trabzan yapalım. Ve deseni çevirelim. Alttaki zincirlerden başlayarak birincisinden yan yana bu kez 16 tane ikili trabzan yapalım. Ve son ilmeğin içerisine 2 tane ikili trabzan yapalım. Toplam 39 tane ikili trabzan yapmış olduk. İlk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı ilmeğin tepesinden başlayarak altta yapmış olduğumuz tüm trabzanların tepesine bir adet ikili trabzan yapalım ve zincir ile birlikte toplam 39 tane ikili trabzan elde edelim. Buradaki dönüş noktasına geldiğimiz zaman yine farklı hiçbir işlem yapmadan her ilmeğin tepesine ikili trabzan yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı ilmeğin tepesinden başlayarak altta yapmış olduğumuz 39 trabzanın her birinin tepesine bir tane ikili trabzan yaparak tekrar 39 ikili trabzan elde edelim. Ve bu şekilde istediğiniz hediye çantası yüksekliğine ulaşana kadar deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben toplam ilk yapmış olduğumuz başlangıç zincirinden itibaren 10 sıra olana kadar deseni yükseltmeye devam edeceğim. Başlangıç zincirinden sonra toplam 10 sıra örerek deseni yukarıya doğru yükselttim. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim. Beyaz renk ile devam edelim. Yanlarda bulunan herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir, sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi, bir zincir, sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi, bir zincir, sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Son kayma dikişini yaptıktan sonra bir zincir yapalım. Bir miktar ip bırakarak ipi keselim ve ilk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım.
Çantaya kese görüntüsü vermek için istediğiniz uzunlukta zincirler yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 tane zincir yaptım. Hem başlangıç hem de bitiş iplerinden bir miktar bıraktım ve toplam 75 adet zincir oluşturdum. Sizler istediğiniz uzunluk kadar yapabilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi zincirin ikisi de aynı uzunlukta. Şimdi bunları yapmış olduğumuz çantaya takalım. İki trabzan ya da bir trabzan atlayarak zikzaklar yapabilir ve bu şekilde ipi geçirebilirsiniz. İsterseniz 10. sıradaki kırmızı renkten, isterseniz 9. sıradaki renkten de yapabilirsiniz. Bu şekilde birinci zinciri geçirdikten sonra her iki ucun ipini birbirine bağlayalım. Birinci zinciri geçirdik. Şimdi ikinci zincirin bu uç noktasının sol tarafta olması için bu kez sağ taraftan zikzaklar yaparak zinciri geçirelim. Çantanın her iki tarafında da zincirleri taktık ve düğümleri yaptıktan sonra ipi uç noktalardan keselim. Ve buradaki uç noktalara farklı renklerde pompon ya da boncuk yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Yine çantanın üstünü farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Ben kar tanesi öreceğim ve kar tanesini yapıştıracağım. İsterseniz Noel Baba, çam ağacı, çelenk gibi ya da kardan adam gibi farklı süslemelerde kullanabilirsiniz. Şimdi kardan adamın yapılışına geçelim ve 2,5 numara tığdan 2,20 milimetrelik tığa geçiş yapalım. Kar tanesi deseninin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 5 zincir. Halkanın içerisine ikili trabzan yapalım. 2 zincir. Halkanın içerisine ikili trabzan. Ve aralarında 2 zincir olacak şekilde başlangıç zinciri ile birlikte halkanın içerisine toplam 6 tane ikili trabzan yapalım. Bir, 2, 3, 4, 5 tane boşluk oluşturduk. 2 zincir. İlk yapmış olduğumuz 3. zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. İlk zincir boşluğuna geçiş yaparak tekrar kayma dikişi. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım. İki zincir ve altta yapmış olduğumuz tüm zincir boşluklarının içerisine 4 tane ikili trabzan yapalım. Tüm gruplar arası geçişte de 2 zincir yapmayı unutmayalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 zincir yapalım ve ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine tekrar kayma dikişi. Zincir boşluğuna geçiş yaparak kayma dikişi yapalım. 3 zincir.
Aynı ilmeğin içerisine kayma dikişi, 4 zincir, aynı boşluğun içerisine kayma dikişi, 5 zincir, aynı boşluğun içerisine kayma dikişi, 4 zincir, aynı boşluğa kayma dikişi ve 3 zincir, aynı boşluğa tekrar kayma dikişi yapalım. Alttaki 3. trabzanın tepesine tekrar kayma dikişi. Sonraki zincir boşluğuna geçiş yapalım. Kayma dikişi ve burada birinci desende yapmış olduğumuz işlemi tekrar edelim. 3 zincir kayma dikişi, 4 zincir kayma dikişi, 5 zincir kayma dikişi, 4 zincir kayma dikişi, 3 zincir kayma dikişi yapalım. Alttaki grupta bulunan 3. trabzanın tepesine kayma dikişi, sonraki zincir boşluğuna geçiş yapalım ve 2 desende yapmış olduğumuz işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son deseni de tamamlayalım ve bir miktar ip bırakarak ilk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım. Hem sihirli halkanın hem de bitiş ipini ilmeklerin arka tarafından gizleyelim. Son aşama olarak yapmış olduğumuz bu kar tanesini çantanın üzerine yapıştıralım ve uç noktalara da pomponları yapıştıralım. Evet arkadaşlar, pompon ve kar tanesi desenini de hediye çantamızın üzerine yapıştırdık. Görmüş olduğunuz gibi gayet şık ve gösterişli oldu. Böylelikle çantanın da tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. İplerini sıkıştırdığımız zaman da görünümü bu şekilde. Makyaj malzemelerinizi, para ya da telefon, kulaklık gibi farklı aksesuarlarınızı da içine koyabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.